Hazreti İbrahim, Babil'in doğusunda Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki bölgede dünyaya geldi. Bir rivayete göre babası halis bir mümin olan Taruh'tur. Taruh vefat edince İbrahim aleyhisselamın annesi Taruh'un kardeşi olan Azer'le evlenmiştir. Dolayısıyla bir putperest olan Azer onun üvey babasıdır. Diğer bir rivayette ise Taruh, İbrahim aleyhisselamın babasının eski ismidir. Putperest olunca ismi Azer olmuştur. İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre Azer'in İbrahim aleyhisselamın babası değil, amcası olduğunu bildirmektedir. İbrahim aleyhisselam, Keldani kavmine gönderildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en faziletlisidir. Hak Teâlâ onu Halilim, dostum diye taltif buyurmuştur. Bu sebeple Halilur Rahman olarak da anılır. İbrahim aleyhisselama 10 suhuf indirilmiştir. Diğer bir sıfatı da Ebul Enbiya yani peygamberler babasıdır. Oğulları İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamdır. İsmail aleyhisselamın soyundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İshak aleyhisselamın soyundan da Beni İsrail peygamberleri gelmiştir. İbrahim aleyhisselamın ismi Kur'an-ı Kerim'de 25 surede 69 defa geçmektedir. Ailesinin geçimini temin maksadıyla kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış, hicretinden sonra da çiftçilik yapmıştır. Nemrut, Keldani kabilesinin hükümdarı. İlk zamanlarda adil ve insaflı bir kimseymiş. Kavmi yıldızlara ve putlara taparmış. Daha sonraları Nemrut, saltanatı büyüyünce kibre kapılmış ve koca koca heykellerini yaptırarak kavmine "Ben de Tanrıyım, bana da tapın." demiş. Rivayet edildiğine göre Nemrut, rüyasında bir kişinin gelerek kendisini tahtından indirip yere çarptığını görmüştü. Uyanınca çok telaşlandı. Rüya tabircilerini saraya çağırttı ve rüyasını anlattı. Onlar da, "Yeni bir din gelecek. O dini getiren kimse de senin tahtını yerle bir edecek. Ona karşı tedbirini al." dediler. Bunun üzerine Nemrut bir heyet topladı. Toplanan heyetin aldığı karar, o rüyada gördüğü hale mani olmak için tüm doğan erkek çocuklarını öldürmekti. Bu sebeple o sırada yeni doğmuş bulunan yaklaşık 100.000'e yakın çocuk öldürüldü. O sıralar İbrahim aleyhisselamın annesi de hamileydi. Doğum yaklaşınca kocasına, "Sen puthaneye git ve orada bana dua et. Eğer erkek doğurursam sana getiririm. Kendin Nemrud'a götürürsün. O da çocuğunu katleder. Böylece senin onun yanında itibarın artmış olur." dedi. Azer, puthaneye gittikten sonra İbrahim aleyhisselam doğdu. Annesi hemen gizlice onu bir mağaraya yerleştirdi. Azer eve dönünce de ona çocuğun çok zayıf doğduğunu ve bu yüzden öldüğünü bildirdi. İbrahim aleyhisselamın annesi, Azer evden gidince hemen çocuğun yanına gitti, onu emzirdi. Bundan sonra da fırsat buldukça hep böyle yaptı. Bazen İbrahim aleyhisselamın parmaklarını emdiğini görürdü. Zira Cebrail aleyhisselam onun parmaklarının arasından yağ, bal, süt ve hurma şırası akıtırdı. İbrahim aleyhisselamın çocukluk devresinin mağarada geçtiği, mağaradan çıktığında ise tevhid inancını tebliğe başladığı rivayet edilir. Enbiya suresinde şöyle buyrulur: Biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. Rüşt, hayrı ve doğru yolu bulan, doğruyu eğriden ayıran, hak yolunda sağlam ve sabırlı olan yani tam bir isabetle dosdoğru yolda giden manasındadır. İbrahim aleyhisselam sonraları Allah'tan başka ilah yoktur, o benim Rabbimdir, o her şeyin Rabbidir dedikçe annesi ve babası Nemrut'tan korkarak ağlarlar
ve İbrahim'i uyarırlardı. "Dikkat et oğlum, bunları orta yerde söyleme." Onların bu endişelerine karşılık İbrahim aleyhisselam, "Benim hakkımda Nemrut'tan hiç korkmayınız. Beni küçüklüğümde koruyan Allah, büyüklüğümde de muhafaza eder." derdi. Azer put yapıp satar ve onunla geçinirdi. Azer'in diğer oğulları da putları pazarlarda över ve satarlardı. Hazreti İbrahim de kendisine satması için Azer'in verdiği putu boynuna ip bağlayarak pazara götürür ve şöyle derdi: "Ne zarar ne de fayda veremeyen bu putları alan var mı?" Durum böyle olunca hiç kimse kendisinden put almazdı. Hakaret olsun diye onları yerlerde sürüklerdi. Sonra putun başını bir suya sokar, "Haydi çok susadın, biraz da sen iç." derdi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın verdiği rüşt sayesinde hiçbir kimsenin talim ve terbiyesi altına girmeden nice büyük ilahi hakikatlerin aşinası ve tevhid yolunun kılavuzu oldu. Onun genç yaşlarda başlayan Rabbini tanıma ve bunu kavmine tebliğ etme özelliği ayet-i kerimelerde şöyle anlatılır. En'am suresi. Gecenin karanlığı onu kaplayınca o bir yıldız gördü. "Rabbim budur." dedi. Yıldız batınca "Ben batanları sevmem." dedi. Daha sonra ayı doğarken görünce yine "Rabbim budur." dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapanlardan olurum." dedi. Güneşi doğarken görünce de "Rabbim budur, zira bu daha büyük." dedi. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Benim Rabbim, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Ben Hanif olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Bu ayet-i kerimelerde ifade edilen gerçek, İbrahim aleyhisselamın Allah'tan başkasına tapan zavallılara gittikleri yolun yanlış ve batıl olduğunu göstermek içindir. Nitekim İbrahim aleyhisselam bir yıldızı göstermiş, "Bu benim Rabbim olacak ha?" demişti. Evvela bir yıldızın Rab olabileceğini uzak görerek etrafındakilere bir tarizde bulunmuş oldu. Çok geçmeden o yıldız batınca "Ben batanları sevmem." diyerek ilahlık ve kullukta sevginin en mühim esas olduğunu etrafındaki insanların da anlayabilmesi için defalarca anlattı. Güneş de o misaldeydi. İbrahim aleyhisselam tevhide davete babası Azer'den başladı. Ona yumuşak bir tavırla, "Babacığım, işitemeyen, göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, bana sana verilmeyen bir ilim verildi. Bana tabi ol. Seni sırat-ı müstakime ulaştırayım. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman'a isyan etmiştir. Ey babacığım, doğrusu ben, sana Rahman'dan bir azap dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum." dedi. Azer ise kızarak, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen, and olsun seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl git." dedi. Fakat İbrahim aleyhisselam yine Azer'e yumuşak bir üslupla cevap verdi. "İbrahim, sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkârdır." dedi ve babasının affı için dua etti. Ancak duası kabul edilmedi. Çünkü babası Allah düşmanıydı. İbrahim aleyhisselam bunu iyice anladığında dua etmekten hemen vazgeçti. Zira
kâfirlerin affı için değil, ancak hidayetleri için dua edilirdi. Bu husus, Tevbe suresinde şöyle buyurulmuştur: Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. İbrahim'in babası için af dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan hemen uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. Hazreti İbrahim'in babası ve kavmiyle mücadelesi, onlara gittikleri şirk yolunun yanlışlığını anlatması ve onları akli ve mantıki delillerle tevhid inancına ısrarla davet etmesi, Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar ifade edilmiştir. Bunlardan birinde Hazreti İbrahim aleyhisselamın iman etmeyen babası ve kavmiyle şöyle konuştuğu beyan olunmaktadır. O babasına ve kavmine, "Şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor?" dedi. Onlar, "Biz babalarımızı bunlara tapan kimseler olarak bulduk." dediler. İbrahim, "Doğrusu siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz." dedi. Kavmi ise, "Bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyunbazlardan biri misin?" dediler. Bunun üzerine İbrahim, "Hayır, sizin Rabbiniz, yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim." dedi. Keldani kabilesi senede bir gün toplanırlar, bayram yaparlardı. Azer, İbrahim aleyhisselama, "Sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel." dedi. İbrahim aleyhisselam, yolda hastalığını mazeret göstererek geri döndü, puthaneye gitti. Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış putlar vardı. Önlerine de sözde bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put, altından yapılmış bir tahtın üzerine oturtulmuştu. Sırma elbiseler giydirilip başına kocaman taç konmuştu. Hazreti İbrahim, büyük putun dışındaki putların hepsini baltayla kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı. Akşam olunca Keldani kabilesi bayram yerinden puthaneye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler. Tahmin yürüterek bu işi yapsa yapsa ancak İbrahim yapar dediler. Ardından hemen İbrahim aleyhisselamı bularak sordular. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır. Es-Saffat suresi. O, gizlice onların tanrılarına sokuldu. "Yemez misiniz?" dedi. Cevap gelmeyince, "Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz?" dedi. Ve gizlice üzerlerine yürüyüp, sağ eliyle onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Sonunda onları paramparça etti. Yalnız en büyüğünü, belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Putları kırılmış gören halk, "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir." dediler. Bir kısmı, "Bunları diline dolayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim denilirmiş." dediler. "O halde onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler." dediler. Sonra İbrahim'i oraya getirip, "Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?" dediler. O da, "Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi eğer konuşuyorlarsa onlara sorun." dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp, "Zalimler sizlersiniz, sizler." dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. "Sen bunların konuşamadığını pekâlâ biliyorsun." dediler. İbrahim, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen bir şeye hala tapacak mısınız?" dedi.
Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Putperest halk, Hazreti İbrahim'in bu ifadelerinden putları onun kırdığına iyice kanaat getirdi. Yapılan işi hazmedemediler ve şu taş parçalarının acizliklerini görüp Hakk'a yöneleceklerine Hazreti İbrahim'e ateş püskürdüler. Aralarından bir kısmı, eğer bir şeyler yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Putperestler bu durumu Nemrud'a bildirdiler. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı çağırdı. Nemrud'un huzuruna giren herkes, onu gördüğü anda secde ederdi. İbrahim aleyhisselam secde etmedi. Nemrut, merak ve hiddetle sebebini sorunca da, seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem dedi. Nemrut, senin Rabbin kim deyince, İbrahim aleyhisselam, benim Rabbim, dirilten ve öldüren Allah'tır dedi. Nemrut, ben de diriltir ve öldürürüm dedi. Zindandan 2 kişi getirtti. Birini öldürdü, diğerini ise serbest bıraktı. Sonra da, bak ben de bu işi yapabiliyorum dedi. Lakin akılsız Nemrut, diriltmenin ruh vermek, öldürmeninse ruh almak olduğunu bilmiyordu. İbrahim aleyhisselam, benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Gücün yetiyorsa sen batıdan doğdur dedi. Ve Nemrut sinirlendi, İbrahim aleyhisselamın ateşe atılmasını emretti. Ateş için hazırlıklar başlatıldı. Günler boyu çukur bir yere odun taşındı. Cahil halk, bu insan bizim putlarımıza karşı çıkıyor diye odun taşıma işinde seferber bile oldular. Dağ gibi odunlar yığıldı. Nihayet yakıldı. Öyle yanıyordu ki, hararetinden dolayı kuşlar yakanından bile geçemiyordu. Bütün hazırlıklar bitince halk, ateşin başına toplandı. İbrahim aleyhisselam, elleri kelepçeli ve ayakları prangalı bir şekilde oraya getirildi. Lakin kendisi büyük bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi, sakindi. Nemrut ve cemaati, onun ateşe nasıl atılacağını düşünmeye başladılar. Çünkü ateşin yanına gidilemiyordu. Nihayet uzaktan mancınıkla atılmasına karar verdiler. Allahu Teala'nın izin vermesi üzerine bir melek İbrahim aleyhisselama geldi. Ey İbrahim! Rüzgarlar emrime verildi. Arzu edersen ateşi darmadağın edeyim dedi. Diğer melek, sular emrime verildi. İstersen ateşi bir anda söndürelim dedi. Bir başka melek, toprak emrime verildi. Dilersen ateşi yere batırayım dedi. İbrahim aleyhisselam şöyle cevap verdi. Dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarırsa lütfundandır. Eğer yakarsa kusurumdandır. İnşallah sabredici olurum. Mancına konup ateşe atılmak üzereyken de Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyordu. İbrahim aleyhisselam tam ateşe atılmak üzereyken bu defa Cebrail aleyhisselam geldi. Bir dileğin var mı diye sorunca, evet bir talebim var. Fakat senden değil cevabını verdi. Cebrail aleyhisselam hayretle, niçin Allah'tan kurtuluş istemiyorsun dedi. O da, halimi en iyi o biliyor. Ateş kimin emriyle yanıyor? Yakma kimin işidir diye cevap verdi. Allahu Teala ateşe emretti. Ey ateş! İbrahim'e serin ve selamet ol. Bu emirle birlikte İbrahim aleyhisselamın düştüğü yer bir anda Gülistan'a döndü. Orada tatlı bir pınar kaynayıp akmaya başladı. Bir rivayete göre cennetten bir gömlek indirildi ve İbrahim aleyhisselama giydirildi. Bu gömlek
Daha sonra İshak aleyhisselama, ondan Yakup aleyhisselama, ondan da Yusuf aleyhisselama intikal etti. Yakup aleyhisselamın gözleri ama olduğu zaman, Yusuf aleyhisselamın gönderip de gözlerinin açılmasına vesile olan gömleğin bu gömlek olduğu rivayet edilir. Ateşin Hazreti İbrahim'i yakmıyor olması herkesi şaşkına çevirdi. Onlardan bir tanesi de Nemrut'tu. Çok heyecanlandı. "Ey İbrahim," dedi, "gördüm ki senin ilahın pek büyükmüş ve kendisinin kudret ve izzeti de seni zarardan koruyacak derecedeymiş. Ey İbrahim! Senin Rabbin ne güzel bir Rab'dir. Senin ilahına şimdi 4.000 sığır kurban edeceğim," dedi. İbrahim aleyhisselam da, "Ey Nemrut! Sen sapıklıktan dönüp Allah'ın dinine gelmedikten sonra kurbanlarının hiçbir kıymeti yoktur," dedi. Nemrut, "Mülkümü ve saltanatımı feda edemem. Fakat yine de kurban keseceğim," dedi. Gerçekten de 4.000 sığır kesti. İbrahim aleyhisselam ile mücadelesinden de vazgeçti. Lakin baş olma sevdası, kibir, gurur ve inadından geri adım atmadı. Bir grup putperestse, bu herkesin gördüğü mucize karşısında iman etti ve kurtuluşa erdi. Nemrud'un ateşinden Allah'ın izniyle sağ salim kurtulan İbrahim aleyhisselam, iman etmeyenlere Allahu Teala'nın azabını hatırlattı. Dedi ki, siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü gelip çattığındaysa birbirinizi tanımamazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. Ateşe atılma olayından sonra Allahu Teala İbrahim aleyhisselamın ve ona iman edenlerin rahat ibadet etmeleri, ayrıca Nemrut ve Keldani kabilesinin üzerine gönderilecek olan ilahi azaptan da muhafaza olunmaları için hicret etmelerini emir buyurdu. Hazreti İbrahim ve kendisine tabi olan müminler, kavimlerinden ayrılıp hicret etmeye karar verdiler. Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğludur. Peygamber olduğu dikkate alındığında, onun daha önce küfürde olup, sonra da iman ettiği düşünülemez. Dolayısıyla, Lut aleyhisselamın, Hazreti İbrahim'e iman ettiğini bildiren ayette, İbrahim aleyhisselamı ilk tasdik edenin Lut aleyhisselam olduğuna işaret edilir. İbrahim aleyhisselam Babil'e, oradan da Lut, Sare ve bir mümin topluluğuyla birlikte Harran'a hicret etti. Lut aleyhisselam, onun yeğeni, Sare ise amcasının kızıydı. Rabbinin emri gereğince İbrahim aleyhisselam Sare ile evlendi. Hazreti Sare, saliha bir kadındı. İbrahim aleyhisselam daha sonra yine Allah'ın emri üzerine zevcesi Sare ile Şam'a, oradan da Mısır'a geçtiler. Lut aleyhisselam da peygamber olarak Sodom'a göç etti. Sodom, bugünkü Lut gölünün bulunduğu yer. O zamanlar Mısır'ı Firavun ailesi idare ediyordu. Bunlar zalim ve kibirli kimselerdi. Sınırdan yabancı ve güzel bir kadın şehre girdiği zaman hemen Firavun'a bildirirlerdi. Evli ise derhal kocası öldürülür, erkek kardeşi varsa kadın ondan istenirdi. İbrahim aleyhisselam yanında Sare validemiz olduğu halde huduttan geçince yine saraya haber gönderdiler. Güzel bir kadın Mısır'a girdi dediler. Sare validemiz İbrahim aleyhisselamdan soruldu. O da din kardeşi manasına kardeşimdir dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselama dokunmadılar. Sare annemizi alıp saraya götürdüler. Sare annemiz saraya girince hemen abdest alıp 2 rekat namaz kılmak üzere Allah'ın huzuruna durdu.
Namazı bitince, ''Ey Allah'ım, ben sana ve senin peygamberine inanmış, iffetimi de kocamdan başkasına karşı titizlikle korumuş bir kulun isem, şu kâfiri bana musallat etme.'' Firavun, Sare'nin yanına yaklaşmak istedi. Birden nefesi kesildi, felç oldu. Çünkü Allah, Sare'yi onun şerrinden korumaktaydı. Firavun korkusundan onu serbest bıraktı. Cariyesi Hacer'i de hediye olarak ona verdi. Buna hayret eden etrafına, ''Bu kadın bir cinnidir. Benimle biraz daha kalsa neredeyse helak olacaktım. Zararından korunmak için ona Hacer'i de verdim.'' dedi. İbrahim aleyhisselam, Sare ve Hacer ile birlikte Mısır'dan Filistin'e döndüler. Seb denilen ıssız, sessiz bir yerde konakladılar. İbrahim aleyhisselam bir kuyu kazdı. Oradan berrak, şeffaf bir su çıktı. Bir müddet sonra yiyecekleri bitti. Hazreti İbrahim şehre doğru yol almaya başladı. Biraz gittikten sonra yolda düşündü. Parası olmadığı için geri döndü. Sare ve Hacer birdenbire ümitsizliğe kapılmasınlar diye çuvalına kum ve çakıl doldurdu. Konakladığı yere bu şekilde döndü. Ve çok yorulmuştu. Çuvalı yanına bırakıp hemen uyuyuverdi. Sare Hacer'e, ''Çuvalı açsana.'' dedi. Allah'ın izniyle çuvaldaki taşlar buğday olmuştu. Hemen bir miktar buğday öğütüp un yaptılar, ekmek pişirdiler. İbrahim aleyhisselam uyandığında buna çok şaşırdı ve Rabbine şükretti. Zamanla Seb beldesindeki bereket arttı, Allah'ın nimetleri bollaştı. Gelip geçenler buralara yerleştiler. Fakat sonunda nankörlük ederek İbrahim aleyhisselama kendi eliyle açtığı kuyudan su vermek istemediler. İbrahim aleyhisselam çok incindi. Bir peygamber gönlünün bu şekilde kırılması üzerine o su tamamen çekildi. Büyük bir susuzluk başladı. Zavallı gafiller bu durumu görünce çok pişman oldular. Gafletlerinden dolayı İbrahim aleyhisselamdan özür dilediler. Bizim için dua et dediler. İbrahim aleyhisselam dayanamadı, onların bu isteklerini kabul edip Allah'a iltica etti. Allah'ın lütfuyla sular yeniden bollaştı. İbrahim aleyhisselam, Babil'e hicret ettikten sonra, gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz halinde sivrisinek sürüleri indi. Putperestlerin kanlarını emiyorlardı. O bedbahtlar, kurumuş insanlar haline gelerek helak oldular. Bir sinek de Nemrud'un burnuna girerek beynine geçti. Bir zamanların mağrur Nemrud'u, ağrısından dolayı durmadan başına tokmak vurdururdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı. Nitekim dünya saltanatıyla kibir ve gurura sürüklenen Nemrut ve bedbaht kavim, bütün insanlığa ibret olmak üzere toz halindeki sinekler tarafından kanları emilerek insan kuruları haline geldiler. İbrahim aleyhisselamın Sare validemizden çocuğu olmadı. Yaşları da hayli ilerliyordu. Sare validemiz, cariyesi olan Hacer'i azat edip İbrahim aleyhisselam ile evlendirdi. Bu izdivaçtan Hazreti İsmail dünyaya geldi. Sare validemiz ise bu nurun kendisinden intikal edeceğini düşünmekteydi. Buna çok üzüldü. İbrahim aleyhisselama Hacer validemizi başka bir beldeye götürmesini söyledi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ın emriyle Hacer validemizi ve oğlu Hazreti İsmail'i ıssız bir belde olan Mekke'ye götürdü. Cebrail aleyhisselam ona rehberlik yapıyordu. Mekke'nin bulunduğu yere geldiklerinde, ''Ey İbrahim, aileni buraya iskan et, yerleştir.'' dedi. Hazreti İbrahim, burası ne ziraate ne de hayvancılığa elverişlidir deyince, evet öyledir.
Fakat burada senin oğlunun neslinden ümmi peygamber çıkacak ve en yüce söz olan tevhid onunla tamamlanacak buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh'tan gelen rivayet şöyle: İbrahim aleyhisselam, Hacer validemizi ve henüz onun emzirmekte olduğu İsmail aleyhisselamı Mekke'ye götürdü. İleride fışkıracak olan Zemzem kuyusunun yanında bir ağacın altına bıraktı. Yanlarına içi hurma dolu bir sepet ve içi su dolu bir testi koydu. Sonra geriye döndü. Hacer validemiz arkasından seslendi: "Bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti?" İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verince, Hacer validemiz büyük bir teslimiyetle, "Tamam, öyleyse Rabbim bizi korur, zayi etmez," dedi ve İsmail aleyhisselamın yanına döndü. Hacer validemiz ve İsmail aleyhisselam gözden kaybolunca, İbrahim aleyhisselam ellerini açtı ve şöylece Rabbine yalvardı: "Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin, Kâbe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Ey Rabbim, burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır." Allahu Teala İbrahim aleyhisselamın yaptığı duayı kabul etti. Bu dua vesilesiyledir ki hac ve umre yapan müminlerin gönülleri bu beldeye karşı muhabbetle dolmakta ve ruhlar da huzur ve sükûna kavuşmaktadır. Bu belde bereket olarak da hurmanın ve diğer meyvelerin çeşitleriyle dolup taşmaktadır. İbrahim aleyhisselamın getirdiği bir testi su bitmişti. Hacer validemiz, Safa ve Merve tepeleri üzerinde 7 sefer koştu. Bu iki tepe arası 400 metre kadardı. Hacer validemiz bir taraftan koşuyor, bir taraftan da Hazreti İsmail'e bakıyordu. Orada değil bir insan, uçan bir kuş dahi yoktu. Hacer validemiz, Merve tepesi üzerindeyken, "Sus ve iyice dinle," diyen bir ses işitti. Bu, Cebrail aleyhisselamın sesiydi. Hacer validemiz hemen sesin geldiği tarafa döndü. Cebrail aleyhisselam, "Siz her şeye kadir olana emanetsiniz. Sakın mahvoluruz diye korkma. İşte şurası Beytullah'ın yeri. O beyti şu çocukla babası yapacaklardır. Allah Celle Celaluhu bu beytin sahibini zayi etmez," dedi. Hacer validemiz bu hitap üzerine oğlu İsmail'in yanına gitti. Gördü ki İsmail aleyhisselamın ayağının dibinden su fışkırıyor. Büyük bir sevinç içerisinde Rabbine şükretti. Bitecek korkusuyla kumdan bir havuz yaptı. Suya da "Dur, dur," manasına gelen "Zem, zem," dedi. Bir tevekkül ve teslimiyetin semeresi olarak fışkıran bu su, kıyamete kadar ümmete şifa olarak devam edecektir. Böylece İbrahim aleyhisselam ve Hacer validemiz, teslimiyetlerinin sonunda büyük bir bereket elde etmiş oldular. Bunun sonucu olarak Hacer validemizin Safa ile Merve arasında yapmış olduğu o yolculuğun, yani sayın, kıyamete kadar yapılacak bütün hac ve umre ibadetlerinde bir rükün olarak devam ettiğini biliyoruz. Ana oğul, kurak ve ıssız olan bu beldede hayatlarına devam ediyorlardı. Oradan geçen Cürhüm kabilesi, bir kuşun sürekli bir yere doğru indiğini, sonra tekrar havalandığını gördü. Bunun bir hayat emaresi olabileceğini düşünerek oraya 2 kişi gönderdiler. Gelenler Zemzem suyunu görünce Hacer validemizden
Biz de buraya yerleşebilir miyiz diye izin istediler. Hacer validemiz suya mülkiyet iddia etmemek yani sahiplenmemek şartıyla izin verdi. Böylece Mekke'ye ilk yerleşen kabile Cürhümiler oldu. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hacer validemizle İsmail aleyhisselamı Mekke'de bıraktıktan sonra Sare validemizin yanına döndü. Arada bir onların yanına uğruyordu. Bir seferinde Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında İsmail aleyhisselamı kurban ediyordu. Rüya şeytani mi, Rabbani mi diye şüphelendi. Ancak aynı rüya 3 gün devam etti. Bu günler hac mevsiminin tevriye, arefe ve bayramın birinci günüydü. İbrahim aleyhisselam, Rabbinden gelen ilahi emir üzerine Hacer validemize oğlu İsmail'i yıkamasını ve güzel kokular sürmesini, onu bir dostuna götüreceğini söyledi. İsmail aleyhisselama da yanına bir ip ve bıçak almasını tembih etti. Ve oğlum, Allah rızası için kurban keseceğim dedi. Ve bugün Arafat'ta hacıların vakfeye durduğu yere doğru yol almaya başladılar. Bu sırada şeytan insan kılığında Hacer validemizin yanına geldi. İbrahim oğlunu nereye götürüyor biliyor musun? O da dostuna götürüyor dedi. Şeytan hayır kesmeye götürüyor deyince o oğlunu çok sever diye cevap verdi. Şeytan Allah emrettiği için onu boğazlayacakmış deyince Hacer validemiz eğer Allahu Teala emrettiyse güzel bir şeydir. Tevekkül ederiz dedi. Şeytan Hacer validemizi aldatamayınca İsmail aleyhisselamın yanına gitti. Bu sefer de ona, "Baban seni nereye götürüyor biliyor musun?" deyince İsmail aleyhisselam, "Dostunu ziyarete gidiyoruz." dedi. Şeytan, "Hayır, seni kesmeye götürüyor. Rabbinin kendisine böyle emrettiğini zannediyor." dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam, "O emretmişse bunu seve seve yerine getiririz." diyerek şeytanı kovdu, onu taşladı. Şeytan İsmail aleyhisselamı daha o küçük yaşında dahi kandıramamıştı. Bu sefer İbrahim aleyhisselama döndü. Ey ihtiyar! Oğlunu nereye götürüyorsun? Şeytan seni rüyada kandırmış. O rüyalar şeytanidir dedi. İbrahim aleyhisselam, sen şeytansın, hemen yanımızdan uzaklaş dedi, eline 7'şer tane taş aldı ve şeytanı 3 ayrı yerde taşladı. İşte hac görevinde kıyamete kadar rükün olarak devam edecek olan şeytan taşlama bu şekilde başladı. İbrahim aleyhisselam o yere yaklaştıklarında işin hakikatini anlattı. Ey oğlum! Rüyamda seni kurban etmekle emrolundum, dedi. İsmail aleyhisselam, babacığım bunu sana Allah mı emretti diye sordu. O da, evet deyince, babacığım sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. O sırada İsmail aleyhisselamın 7 veya 13 yaşlarında olduğu rivayet ediliyor. Allah'ın emri üzerine kurban edilecek olan İsmail aleyhisselam babasına şöyle dedi. Ey babam, birkaç talebim var. Birincisi ellerimi ve ayaklarımı iyi bağla ki can acısıyla çırpınıp bir kusur etmeyeyim. İkincisi eteklerini topla ki üzerine kanım sıçramasın. Üçüncüsü bıçağın bileğli olsun ki can vermek kolay olsun. Hem de senin işin çabucak görülür. Dördüncüsü, bıçağı çekerken yüzüme bakma. Belki babalık şefkatiyle merhamet gösterirsin de, dayanamayıp Allah'ın emrini geciktirirsin. Ve beşincisi, gömleğimi anneme götür. Teselli bulsun. Ona, oğlun şefaatçi olarak Allah'a gitti dersin. İbrahim aleyhisselam, bu sözleri dinlerken gözlerinden yaşlar boşandı. Çok ağladı ve, yavrucuğum, sen bana Allah'ın emrettiği şey hakkında ne güzel yardımda bulundun dedi. Sonra ellerini açarak, Ya Rabbi, bana bu halimden dolayı sabır ver.
ihtiyarlığım sebebiyle bana rahmet et diye dua etti. Ve İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamı yatırdı. Ey yavrucuğum, kıyamete kadar sana veda olsun. Tekrar görüşmek kıyamette olur dedi. Bıçağı kuvvetlice İsmail aleyhisselamın boğazına çekti. O anda Allahu Teala Cebrail aleyhisselama yetiş bıçağı çevir buyurdu. Cebrail aleyhisselam bir anda Sidre'den gelip bıçağı çevirdi. İbrahim aleyhisselamsa yine kuvvetlice bıçağı çekti. Bıçak bu sefer de kesmedi. Ardından emri ilahiyle Cebrail aleyhisselam o anda cennetten bir koç indirdi ve tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbrahim aleyhisselam bu tekbiri işitince şöyle karşılık verdi. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. İsmail aleyhisselam da Allahu Ekber ve lillahil hamd dedi. Böylece Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar devam eden teşrik tekbiri tamamlanmış oldu. Baba oğul şükür halinde evlerine döndüler. Hacer validemizle İsmail aleyhisselam kucaklaştılar. İbrahim aleyhisselam da tekrar Sare validemizin yanına döndü. İbrahim aleyhisselam ateşe atılarak nefsinden, kurban emriyle de evladından ağır imtihan görmüş, tevekkül ve teslimiyeti ona her iki imtihanı da kazandırmıştı. Şimdi sırada başka bir imtihan vardı. İbrahim aleyhisselam sürülere sahipti. Onları sattığı geniş bir arazi aldı. Onu Müslümanların istifadesi için vakfetti. Böylece vakıf İbrahim aleyhisselamla başlamış oldu. Allahu Teala'nın halili olan İbrahim aleyhisselam Allah rızası için bütün servetini bir anda feda ederek malından da imtihan vermiş, gerçek dost olduğunu ispat etmişti. Rabbine verdiği söze sadakat gösterip oğlunu kurban etmeye razı olduğu için Allahu Teala ona hayli ihtiyarlamış olmasına rağmen mükafat olarak bir oğul daha ihsan etti. İshak aleyhisselamdı. O sırada İbrahim aleyhisselam 120, Sare validemiz 90 veya 99 yaşlarındaydı. İbrahim aleyhisselam çok misafirperverdi. Gelip geçen herkesi yedirir, içirirdi. Bu yüzden de bir ünvanı Ebul Edyaf, misafirler babasıydı. O misafiri çok seven, çok ikram eden, son derece cömert ve şerefli bir insandı. Hatta misafir gelmediği günler yollara çıkar, misafir arar ve yoldan geçen misafirleri ikram etmek üzere evine getirirdi. İsmail aleyhisselam, Cürhümilerden bir kızla evlenmişti. Çok sevilip sayılıyordu. Onlardan Arapça öğrendi. Annesi Hacer validemiz 99 yaşında vefat etti. Kabe'nin yanındaki Hicr mevkiine defnedildi. İbrahim aleyhisselam seneler sonra Mekke'ye döndü. İsmail aleyhisselamla kucaklaşıp hasret giderdiler. Oğluna, Rabbimin emri var. Bir beyt inşa edeceğiz. Sen de bana yardım edeceksin dedi. İsmail aleyhisselam ve Cebrail aleyhisselam taş taşıdı. İbrahim aleyhisselam da beytin duvarlarını dikti. Makamı İbrahim'deki İbrahim aleyhisselamın ayak izi olan mermerde Kabe duvarları inşa edilirken bir yükseklik vazifesi gördü. İbrahim aleyhisselam, insanların Kabe'yi tavafa başlamalarına bir alamet olsun diye, Hacer-i Esved taşını Kabe'nin bir köşesine yerleştirdi. Rivayete göre bu siyah taş, cennetten çıktığı zaman kardan daha ak olduğu halde, insanların günahları onun kararmasına sebep olmuştur. Cahiliye ve İslam dönemlerinde birbiri ardınca vuku bulan yangınlar, onu daha da siyah bir hale getirmiştir. Kabe'nin inşası nihayet tamamlanınca İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam dua ettiler. Ve nihayet
Kabe'nin inşası tamamlandı. İnşa tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek İbrahim aleyhisselama onu tavaf et dedi. Baba oğul her şafta Hacerül Esved'i selamlamak suretiyle Kabe'yi tavaf ettiler. Makamı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kıldılar. Cebrail aleyhisselamın rehberliğinde haccın diğer rükünlerini ifa ettiler. Daha sonra Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, "Ey insanlar! Rabbinizin davetine icabet ediniz diye seslenerek bildir" dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allahu Teala'ya, "Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sorunca, "Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir" buyurdu. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam her yıl Mekke'ye gelip hac ederdi. Hazreti İbrahim'den sonraki peygamberler ve mümin olan ümmetleri de Mekke'ye gelip hac etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de en çok duası nakledilen peygamber İbrahim aleyhisselam'dır. Onun her vesileyle yüce Rabbine gönülden niyaz ettiği bilinir. Kur'an-ı Kerim'de geçen dualarından bir tanesi şöyledir: Rabbim, beni namazı hakkıyla eda eden bir kimse eyle, zürriyetimden de böyle kimseler var et. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Allahu Teala şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin.